Bugünkü webinarımızda Securitas Kurumsal Bilgi Sistemleri Avrupa Merkez Cluster Yöneticisi Serkan Bal ve DP World Yarımca Yazılım ve Entegrasyon Müdürü Aziz Volkan bizimle birlikteler. Robusta ile birlikte gerçekleştirdikleri RPA projelerinden bahsedecekler. Konuklarımıza söz vermeden önce COVID-19'un yarattığı gündemin iş hayatımıza yansıması RPA teknolojisi hakkında birkaç cümle aktarmak istiyorum. Tüm dünya COVID-19 sebebiyle bir tecrübe sürecinde. Bu hepimizin ilk kez karşılaştığı bir durum. Ve bizleri çok kısa süre içerisinde manevra alanları geliştirmek zorunda bıraktı. Birçok firma, birçok sektör COVID sebebiyle faaliyetlerinde yavaşlama yaşıyor. Bazı sektörler ise artan talebe yanıt vermekte zorlanıyorlar. Birçok kişi evlerinden çalışıyor. Kurumların iş yapış şekilleri değişiyor, yeni normaller ortaya çıkıyor. Her şey normale döndüğünde biz bu yeni normallere adapte olmuş bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu süreçte bazı teknolojiler ön plana çıktı. Robusta'nın temel faaliyet alanı ve ürünü olan RPA de bunlardan bir tanesi. İş hacmine ve iş yapış şekline göre çok hızlı scale edebilmesi, iş sürekliliğini sağlaması, lokasyon bağımsız iş yapış şekillerini desteklemesi açısından RPA bu dönemde faydalarını daha kolay bir şekilde ispatlamaya başladı. Dilerseniz RPA ile yeni tanışan katılımcılarımız için çok kısa RPA'dan ve Robusta'dan bahsetmek istiyorum. Küçük bir sunumumuz var. Hemen sizlerle paylaşıyorum. Robotik süreç otomasyonu nedir dediğimiz durumda kurumlarda her gün ya da belli dönemlerde tekrar ederek gerçekleştirilen, kuralları tanımlanmış, çalışanların katma değer ortaya koymadan gerçekleştirdiği iş süreçlerinin tıpkı gerçek bir çalışan gibi uygulamalar ile ön yüzden haberleşerek yazılım robotları tarafından gerçekleştirilmesine robotik süreç otomasyonu diyoruz. Nerelerde kullanılıyor? İnsan kaynakları, IT birimleri, finans ve muhasebe departmanları, satış pazarlama departmanları, üretim alanları RPA'nin şu anda yoğunlukla kullanıldığı alanlar. Bütün endüstriler, farklı ölçekteki şirketler, bütün bölümler diyebiliriz kurumlar içerisindeki. Peki bize ne gibi temel faydalar sağlıyor RPA? Özellikle kritik ve hata payı yüksek iş süreçlerinde çok büyük faydası var. İnsan hatasına mahal vermeden bu süreçleri gerçekleştirebilmemizi sağlıyor. İş kuralları doğru tanımlandığı durumda RPA ile hata yapma olasılığınız yok. Çalışanlarınızın katma değerli işlere odaklanmasını verimlilik artışı sağlıyor. Çalışanlarınız gün içerisinde katma değerli işler yaptığını düşünüyorsa ve sürekli rutin işler yapıyorsa belli motivasyon sorunları yaşayabilirler. RPA bunun önüne geçiyor. İnsan aklının muhakemesine ihtiyaç duymadan yapılan ve tekrarlayan işlerinizi RPA'ya taşıyarak 7/24 çalışan sanal çalışanlar elde edersiniz ve burada maliyet tasarrufu sağlarsınız. IT birimlerinin işini kolaylaştırıyor. Uygulamaların birbirleriyle haberleşmesi için entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bunlar aslına bakarsanız RPA'nin temel faydaları. Çok kısa Robusta'dan da bahsetmek istiyorum. Robusta 2017 yılında kuruldu. Şu anda 26 kişiyiz. Robotik süreç otomasyonu ve chatbot alanında ürünlerimiz var. Tamamen Türkiye'de Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli bir ürün. Finans, sigortacılık ve üretim sektörlerinde önemli tecrübeler elde ettik. Aynı zamanda danışmanlık tarafındaki geçmişimiz de RPA projelerinde süreçleri RPA'yı taşırken önemli bir katma değer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dilerseniz tekrar panelimize dönmek üzere ben misafirlerimizi, müşterilerimizi davet etmek istiyorum. Az önce de aktardığım üzere Securitas ve DP World yarımcı gerçekleştirdiğimiz başarı hikayelerini dinleyeceğiz. Securitas'ta kurumsal bilgi sistemleri Avrupa Merkez Cluster Yöneticisi Serkan Bal ve DP World yazılım
Yarımca Yazılım ve Entegrasyon Müdürü Sayın Aziz Volkan Kurt'tan dinleyeceğiz. E, Eğer bu süreç içerisinde sorularınız olursa Q&A bölümünden bize sorabilirsiniz. Vaktimiz el verdiğince soruları yanıtlamaya çalışacağız. Serkan Bey, Volkan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Volkan Bey, ilk olarak sözü size vermek istiyorum. Öncelikle kısaca sizi ve DP World Yarımca'yı tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ancak hani lafa başlamadan önce şunu belirteyim. Görüntüde sanırsam hala bir problem var. Sanırım benim bandwidth'ten dolayı diye düşünüyorum. İzleyicilerden öncelikle hani bu konuyla ilgili özür diliyorum. Daha önceden halletmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Kısaca ben kendimi tanıtayım. Ben yaklaşık 15-16 senedir IT sektöründeyim. İlk önce farklı bir firmada başladım. Yaklaşık 15 sene kadar orada çalıştıktan sonra DP World'e geçtim. Otomotiv firmasıydı. Geçmişim otomotive dayanıyor. Liman sektöründe yeniyim. 1,5 sene oldu. Çok heyecanlı bir sektör. Burada yazılım ve entegrasyon müdürü olarak görev almaktayım. Limanda kullanılabilecek her türlü yazılımı entegre etmek, kullanmak, kullanıcılara destek olmak noktasında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunun haricinde DP World'ü tanıtmaya başlayayım. DP World Yarımca Kocaeli'nin Körfezi ilçesinde 2015 yılında %100 Dubai sermayesiyle kurulmuş bir liman işletmesidir. Limanımız DP World ailesi Dubai Sultanı Sultanahmet bin Sulaim'e ait 51 ülkede 80'den fazla limanı olan bir şirkettir. Bu büyüklüğüyle dünya ticaretinin ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. DP World Yarımca ise Türkiye'deki iştirakidir DP World'ün. Dünyanın en büyük gemilerinin yanaştığı limanımızın kapasitesi yaklaşık 1,3 milyon TEU'dur. Bu kapasitesiyle Marmara'nın en büyük konteyner limanlarından biriyiz biz. DP World, yani bir limanda en fazla ne kadar teknoloji olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Çünkü limancılık günün sonunda dünyanın en eski mesleklerinden biri. Yani ticarete bir ayağı olmuştur limancılık sürekli olarak insan hayatı boyunca. Buradaki bizim DP World Yarımca limanımız Orta ve Doğu Avrupa'nın en teknolojik limanları arasındadır. Bu özelliğiyle de geçmiş senelerde Bloomberg dergisinde en teknolojik liman başlığıyla kapakta yer almışızdır. Bu teknolojik altyapıyı destekleyen 200 kilometrenin üzerinde fiber altyapı kullanılmıştır limanımızda. Limanda geçen teknolojilerden bahsedeyim çünkü günün sonunda RPA'yı kullandığımız sistemleri anlayabilmek için birazcık liman içindeki kullandığımız sistemlerin de önemini anlaması gerekir diye düşünüyorum izleyicilerin. Bizim liman içinde bulunan tüm iç araçlar DGPS sistemiyle takip edilmektedir ve DGPS normal GPS'ten farklı olarak 1 ila 3 santim sapma ile lokasyon bilgisi bize verebilmektedir. Bu veri içeride bizim Real Time Location System dediğimiz RTLS sistemi üzerinde araçlarımızı anlık olarak takip etme özelliği kazandırır. Yine bu sistemle biz araçların 3 boyutlu bir liman içerisinde dolaşmasını, istifler arasında 3 boyutlu bir şekilde dolaşmasını görürüz. Aracın üstündeki yakıtı, şoförü, arkasında taşıdığı konteyneri, bu tip bilgilerin hepsini 3 boyutlu olarak görürüz mesela. Böyle bir teknoloji kullanılmaktadır limanda. Yine dünyanın çoğu limanında göremeyeceğiniz teknolojileri biz yine DP World Yarımca'da kullanmaktayız.
O limanlara eğer dikkat ettiyseniz kıyılarında bulunan kocaman büyük vinçler normalde üzerlerindeki vinç operatörleri tarafından opere edilirler. Ancak vinç üzerinde operatör bulundurmanın çeşitli kostları vardır. Hani kabaca bahsedecek olursam işte bir operatör gelir, üstünü değiştirir, kişisel koruyucularını giyer, servise biner, kıyıya işte hız limitleri dahilinde yavaş yavaş erişir. Ondan sonra işte bir önceki arkadaşından işi devralır, yukarıya çıkar. Sonra işte ihtiyaç molası verir, operasyonu durdurur, aşağıya iner gibi bir sürü böyle göremeyeceğiniz kostu vardır. Ama DP World Yarımca'da böyle değildir. Yine dediğim gibi, başta dediğim gibi dünyanın sayılı limanlarında görebileceğiniz uzaktan operasyona sahibizdir biz. Yaklaşık 1,5-2 kilometre kuş uçuşu mesafeden bu vinçler yönetilir DP World Yarımca'da. Yine aynı şekilde limanda bulunan konteyner istifleri arasındaki konteyner istiflerini de kullandığımız vinçler de dünyada ilk kez DP World Yarımca'da kullanılmıştır. Onlar da aynı şekilde istif alanına 1,5-2 kilometre uzaklıktaki ofislerden yönetilir. Normal ofis çalışanı gibi çalışır burada çalışan operatör arkadaşlar. Yine limanın her noktasında OCR sistemleri bizde kullanılmaktadır. OCR dediğimiz işte image recognition, LPR dediğimiz plaka tanıma sistemleri limanın her tarafında kullanılmıştır. Öyle ki limana konteyner almaya gelecek tırlar ilk önce rezervasyonlarını tamamlarlar. Daha sonrasında limana giriş halinde LPR'la tanınırlar. Eğer sırtında konteynerla gelmiş ve konteyneri bırakacak bir araçsa arkasındaki konteyner de yine OCR'la tanınır ve gerekli bilgiler tamamen sistemsel olarak kapıya iletilir. Yine kapıda aynı şekilde araçlar limanda planlandıkları yere rezervasyonu olan istife kapıdan yönlendirilirler. Bu noktada hatta bizim araçları yönlendirdiğimiz, kendi içeride yazdığımız ve Türkiye'de ilk diyebileceğim liman içi yönlendirmeyi de, liman içi istife yönlendirmeyi de biz mobil uygulamamızda gerçekleştirmekteyiz. Bu büyük yapıda biz Marmara'nın en büyük limanlarından birisiyiz bu arada. Bu büyük yapıda günde yaklaşık 1200 araç girişi olur limanımıza. Yine bu kadar araç girişi olmasına rağmen zamanı efektif kullanıp araçları bu teknolojik altyapıyla hiçbir trafiğe hiçbir trafiğe neden olmadan limanımıza sokup bir an önce ürünlerini alıp ticarete kazandırabilmekteyiz. Bunun haricinde bahsedebileceğim ayrı bir inisiyatifimiz vardır. Yine bu da Türkiye'de ilk yapılmış inisiyatiflerden biridir. Bu kadar ağır tonajlı aracın çalıştığı bir lokasyonda, limanda. Çünkü limanda çalışan her araç tehlikeli araçtır. Yani bir kamyon, en ufak aracımız öyle diyeyim. Limandaki olan istifleme araçları, konteynerların kendileri her biri farklı tehlikelere insanları maruz bırakırlar. Bu sebepten de bizim limanda başlattığımız sıfır tolerans inisiyatifi vardır. Bu nedir? İnsanların sıfır toleransla sahada dolaşmasına izin veririz. İşte kişisel koruyucularını kullanmaları gerekir. Kamyon şoförlerinin kendi sağlıkları için liman sahasında dolaşmamaları gerekir. Biz bunları 7/24 kamerayla tespit eder ve uygunsuzlukları bildirir. Eğer sürekli uygunsuzluk yapan biri ise, daha doğrusu kayıt altına alır. Sonra da eğer sürekli uygunsuzluk yapan çalışanımız ya da ziyaretçimizse limana belli süreler girişlerini yasakladığımız bir sıfır tolerans inisiyatifimiz de vardır.
Onun bu akışları tabii yöneten karmaşık çok fazla yazılımımız var içeride. Ya ben size sadece bir kısmını anlatabildim burada. Yine bu işleri yönetmek için benim altımda farklı ülkelerde çalışan yazılım ekiplerim vardır. İşte demin bahsettiğim Finch'lerde kullandığımız OCR'lar olsun, işte yapı girişinde kullandığımız tanıma sistemleri olsun. Onu Hollanda'daki ekibimle yönetirim. Yine bahsettiğim Real Time Location sistemini Güney Kore'de bulunan bir ekibim vardır. Onunla yönetirim. Limanın ERP'si diyebileceğimiz Terminal Operating System'da Hong Kong'daki ayrı bir ekiple yönetmekteyim. Bu yapının kabaca anlattığım, yani çok kabaca anlatmaya çalıştım çok hızlı bir şekilde burada. Detayları çok daha karışık kontrolleri içermek. Kullanımı mevcuttur. Hani ileride zaten bahsediyor olacağım bunlardan da. DP World olarak biz RPA'yı nerede kullanırız diye almadık. Acaba nerelerde kullanamayız diyerekten o süreçlerimizi hep ayırt etmeye çalıştık. Ben böyle deyip son tanıtım konuşmamı da bitireyim. Burada sonlandırayım. Peki, Volkan Bey, DP World'de RPA'yı nasıl kullanmaya başladınız? Nasıl karar verdiniz? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz? Olur. Ben bu soruyu aslında şu şekilde cevaplayayım. Ben dediğim gibi DP World'e çok yeni geldim. 1,5 sene oldu. Ben bunu RPA'yı nasıl kullanmaya başladınız olarak ya da ilk izlenimleriniz nedir olarak cevaplayayım. Çünkü kısa bir süre içinde yaklaşık 3-4 sene içinde benim 3 farklı RPA deneyimleme şansım oldu. Hani bir önceki şirketimden olsun, DP World'de 2 tane olsun, zaten ileride de bahsedeceğim. 3 ayrı RPA deneyimleme şansım oldu. Bunu ben kendi deneyimimi yansıtarak cevaplayayım bu soruyu. Şimdi yaklaşık dediğim gibi 3-4 sene önce ilk RPA ile ben tanıştım. Burada da hani bir kiralama iş modeliyle tanışmış oldum. İlk önce bana bıraktığı izlenim çalışanların üzerinden, demin hani sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi, çalışanlara angarya gelen işleri alıp bir robota devredebileceğimiz ve çalışanlarımızı daha nitelikli işlerde kullanabileceğiz diye anladım ben bunu. Ama sonra bir gördüm ki burada angarya demek birazcık şey olmuş, hatalı olmuş, yanlış olmuş. Açayım bunu hani bir örnekle. Orada sorumlu olduğumuz bir proses vardı. Angarya bir işti. Ancak detaylarına girdiğimizde, hatta bunu ilk ben RPA tanıtım toplantısında konuştuğumda o zamanki firma süper, her şey devreye alınabilir, her noktaya dokunuyor, farklı işleri var diyerekten değerlendirmişti. Ancak orada atladığımız bir şey vardı. Standart bir input gerektiriyormuş RPA. Yani oradaki süreçte loglarla ticket'lar karşılaştırılıyordu. Yani loglar biliyorsun sistemden geldiği zaman için her zaman düzenli gelir, ama ticket'larda yazılan detaylar insan yazımı olduğu için demin hani sizin de aslında bahsettiğiniz gibi robotik işleri otomatize etme noktasında RPA başarılı oluyormuş. İlk önce ben bunu gördüm. Yani asıl bir angarya işi alamadığını gördüm. Bir standart input'a ihtiyaç duyuyor. Sonra işte yine RPA'de yine sizin de girişte bahsettiğiniz gibi işte bir robot, bir RPA işte hasta olmaz, kaytarmaz, çalıştığı kadar işte ister İSİK gibi işçi sağlığı, işçi güvenliği konularında sıkıntı yaratmaz gibi bir izlenim olmuştu bende. Sonrasında gördüm ki hani Robusta'ya gelene kadar gördüm ki diyeyim ben bunu. Robot da hasta olabiliyor. Önceki deneyimlerimde özellikle DP World'e geldiğimde gördüğüm deneyimimde ya bizim bir robotumuz var, bir prosesi devretmişiz. O prosese bel bağlamışız artık, çünkü robot yapmaya başlamış bunu. Bir gün bir geliyoruz, dün çalışan robot bugün çalışmamış. Ya hani dedik bu robot hasta olmazdı, sıkıntı çıkartmazdı. Sonra gördük ki eğer
doğru yerde değilseniz bu RPA'ler de hasta olabiliyormuş. Problem çıkartabiliyormuş. İş güvenliğini tehlikeye atabiliyormuş. Nasıl iş güvenliğini? Bahsettiğim gibi ana proseslerimizi biz buna bağlamışız. Ama işte bir bakıyoruz, bir gün bir geliyoruz, proses çalışmamış. Haydi haftada bir gün, 2 gün biz robotun neden çalışmadığını bulmaya başlamıştık. Demek ki dedik bu robot da hasta oluyormuş. Ama yine buna eklemeliyim ki biz yılbaşı itibariyle Robusta'ya geçtik ve o günden itibaren bizim robotumuz hasta olmadı. Bu Robusta'ya bu konuda hazır sizleri de burada yakalamışken teşekkür edeyim. Çalışması gerektiği gibi çalışıyor ve bize ek bir iş yükü çıkarmıyor. Bunun haricinde DP World Yarımca'da Robusta'yı nasıl kullanmaya başladık, neden kullanmaya başladık onu anlatayım bir de. En önemli nedenlerinden biri sizin açılışta bahsettiğiniz gibi yerli bir ürün olması ve chatbot ürününün de olmasıydı. Çünkü yerli ürünlerde firma yerli olduğu için sürekli karşımızda konuşabilecek birini bulabiliyoruz diye düşündük ve demin de bahsettiğim gibi Robusta bizi bu konuda hiç sıkıntıya düşürmedi. Geçerken de bizim hali hazırda TP World'de kullandığımız, TP World Yarımca'da kullandığımız bir robotumuz vardı, bir sistemimiz vardı. Biz dedik tamam, yani bizim süreçlerimiz var burada. Yeni robota geçeceğiz. Bu nasıl olacak dedik. Robusta ile olan görüşmelerimizi bu şekilde gerçekleştirdik ve çok kısa bir zaman, bayağı bir sürecimiz vardı bizim. Çünkü dediğim gibi biz hemen hemen tüm süreçlerde robotu kullanmaya çalıştık, yanlış söyleyeyim. Bu sebepten de bizim bayağı bir sürecimiz vardı ve 20 gün gibi kısa bir sürede Robusta geldi. Biz hiç elimizi dokunmadan eski robottan süreçlerimizi Robusta'ya geçirdi. Ve Robusta diğer robotlardan farklı olarak bizde kurulumunu Linux ortamında gerçekleştirdi ve bu bize hani lisans konusunda da lisans maliyetleri, kurulum maliyetleri konusunda da yardımcı oldu ve stabilite konusunda da Linux'un zaten stabilitesi tartışılmaz. Bize yardımcı oldu ve o günden beri biz Robusta'yla sadece yeni geliştirme olduğunda görüştük. Diğer bir konu da chatbot'tu. Tabii Robusta'yı tercih nedenimiz de. Şu anda projelerimiz arasında kısa bir zamanda devreye almak istiyoruz, geçirmek istiyoruz. Robusta'nın chatbot'u olması da tercih nedenlerimizden biriydi. Çünkü biliyorsunuz artık müşterilere hizmeti daha hızlı vermenin bir yolu da chatbot kullanmak. Ve bu chatbot'u aslında robotla entegre bir şekilde kullanmak. Aynı dili konuşan bir ürünün elimizde olması büyük bir avantajdı. Kısa zaman içinde de Robusta'nın chatbot'unu devreye alıp inşallah yine bir başarı hikayesinin altına imza atmış olacağız. Peki, öncelikle bitireyim. Volkan Bey çok teşekkür ederiz. Öncelikle Robusta adına söylediğiniz güzel aktarımlardan dolayı. Umarız bundan sonraki süreçte de size aynı memnuniyet hizmet vermeye devam ederiz. Biz kendi adımıza her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şimdi Securitas'a geçelim istiyorum. Serkan Bey, siz kendinizi ve biraz Securitas'ı tanıtabilir misiniz? Herkese merhaba, sağlıklı günler diliyorum. Serkan Bal, 2007 yılında iş hayatına başladım. Yazılım geliştirici olarak Kanada'da bir müddet tecrübelerim oldu. Daha sonrasında Türk Telekom'la telco sektöründe, Türk Patent Enstitüsü ile patent sektöründe deneyimlerim oldu. Son olarak da Securitas'la güvenlik sektöründe tecrübelerim oldu. Toplamda 13 yılı aşkın süreyle yazılım dünyasının aslında her aşamasında tecrübeler edinmiş oldum. Securitas'tan bahsedeyim. 1934 yılında İsveç'te kuruldu. Bir İsveç firması Securitas. Türkiye pazarına da 2006 yılında giriş yaptı. Securitas, Türkiye'de ve dünyada güvenlik sektöründe dünya lideri bir şirket.
Türkiye ile yapılanmasında şu anda mevcutta 20 bin civarında güvenlik görevlisi ve 500 idari kadrosu ile aslında devasa bir organizasyon. Nasıl çözümler sunuyor Securitas? Özel güvenlik hizmeti sağlıyor. Bunun yanında entegre güvenlik çözümlerimiz var. Bu ne demek? Aslında bazı teknolojik çözümler ile güvenlik görevlisi hizmetinin birleştirilmesiyle müşteriye tek fatura karşılığında sunabileceğimiz bazı hizmetler bunlar. Uzaktan izleme hizmetleri veriyoruz. Resepsiyon hizmetleri var. Risk yönetim ve danışmanlık alanında faaliyeti gösteriyor aynı zamanda. Ve bizim itfaiye hizmetlerimiz var. RPA ile nasıl tanıştık? Nasıl karar verdik RPA'ya geçmeye? Aslında teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve sistemlerimizde uygulamak isteyen bir IT ekibimiz var. Bizim de bahsettiğim gibi 20 bine yakın güvenlik görevlisi ve 500 idari kadronun gerçekten en küçük bir süreç otomasyonu bile ciddi anlamda çalışanların iş yükünden kurtulmasını sağlıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi rutin, tekrarlayan ve aslında çok da katma değer sağlamayan işlerimizi biz otomasyona bağlayarak çalışanlarımızın daha aslında katma değerli işlere odaklanmasını sağlamak istedik. Bu nedenle de RPA çözümleri bizim için aslında çok da uygun çözümler olduğu konusunda karar kıldık. Süreçlerimizden de bahsedebilirim isterseniz veya ilerleyen aşamalarda da hangi süreçleri devreye aldığımızdan da bahsedebilirim. Şu anda isterseniz aktarıma devam edebilirsiniz söz sizdeyken. Tamam. Şimdi bizim bazı resmi işlerimiz var, miadlı bazı işler var ve bunların aslında zamanında yapılamadığında devlet tarafında bir karşılığı var ve bu da aslında para cezası oluyor çoğunlukla. Bunlar hangileri? Bizim emniyet bildirimlerimiz var, personel işlemlerimiz var SGK tarafında ve aynı zamanda yakın zamanda devreye aldığımız trafik cezaları ile ilgili bazı süreçlerimiz var. Biz bu süreçlerimizi aslında RPA'ya taşıyarak hem insan gücünü daha etkili kullanabilme anlamında hem de maddi anlamda büyük tasarruflar elde ettik. Emniyet bildirimlerinden bahsedeyim kısaca. Aslında 5188 kanunuyla birlikte bizim özel güvenlik alanında hizmet verdiğimiz yerlerde almamız gereken bazı izinler ve çalışan güvenlik görevlilerini o projede çalıştığına dair bildirmemiz gereken bir sürecimiz mevcut. Bunun içinde bizim her bölgede istihdam edilmiş farklı sorumlular var. Bunların aslında ana işi, ana görevi orada bir projede başlayan personelin emniyet tarafına bildiriminin yapılmasını da kapsıyor. Hep aynı işi yapıyorlar. Sürekli tekrarlayan bir şekilde işe giren bir personeli emniyete bildiriyorlar. İşten çıkan bir personeli yine emniyete bildiriyorlar. ÖGNET dediğimiz özel güvenlikler için yapılmış bir site aracılığıyla. Bunun emniyete bildirimini, aynı şekilde işten çıkan personellerin de bildirimini buraya düzenli olarak yapmaları gerekiyor. Yapmadığınızda bunun karşılığında bir maddi para cezası var. Biz bu süreci aslında robotik süreçler içerisine alarak hem hızlı hem düzgün bir şekilde hem de sorunsuz bir şekilde yapabileceğimizi öngördük. Robusta'nın da tabii burada ciddi anlamda tecrübelerinden faydalanma şansımız oldu. ÖGNET sitesini tamamen kendi bir arayüzümüzmüş gibi kullanabilecek hale geldik. Kendi ERP'mizden dataları okuyoruz. ÖGNET sistemine, karşı tarafa çok rahat bir şekilde bu verilerin iletilmesini ve ilgili ekranlar tarafından onayların alınarak tekrar bizim ERP sistemimize bu verilerin işlenmesini sağlayabilir hale geldik. Bu da bize ciddi anlamda zaman kazandırdı. Burada kişiye dayalı bazı hatalar olabiliyor. Her ne kadar kalifiye personellerle çalışsak da 20 bin kişilik ufak bir ordudan bahsediyoruz aslında. Mutlaka insan hatasına dayalı sorunlar olabiliyordu. Bunları neredeyse sıfırladık. Çok nadir. Bizim aslında süreçlere dahil etmemiz gereken, gözden kaçırdığımız bazı adımlar olabiliyor. Bunları da geliştirmeye devam ediyoruz. Neredeyse sıfıra yakın bir ceza ödeme konusunda ilerleme kat etmiş durumdayız aslında. Yine aynı şekilde
SGK tarafında da nasıl ki emniyet birimlerine bildirim yapıyorsak, SGK tarafında da resmi işlemleri yapmamız gerekiyor. İşe giriş, işten çıkış ve nakil durumlarında bu bildirimleri de SGK'ya iletmemiz gerekiyor. Benzer süreçleri SGK tarafında da bizim uygulama şansımız oldu. Ve orada da yine insan gücüne dayalı hata çıkmasına aslında çok müsait olan işlemleri sıfır hataya indirebilmiş olduk. Yine trafik cezalarından bahsedeyim. 500 küsür şirket aracımız var şu anda filo araçlarımız haricinde. Ve bunların dönem dönem trafik cezaları oluyor ve bu da trafik cezalarından sorumlu çalışan açısından ciddi anlamda bir iş yükü oluşturuyor. Daha öncesinde biz matbu zarflarla iletilen bu cezaları ilgili kişiye ulaştırılması ve ilgili kişinin de bu cezaları ödemesi şeklinde bir sürecimiz mevcuttu. Bu tabii hani bizim erken ödeyerek %25 indirimden yararlanma şansımızı bir kere sıfırlıyor. Çünkü hani o matbu zarfların ilgili kişiye ulaşması ve ödenmesi zaman alan işlemler. Biz aslında çok hızlı bir otomasyonla, Robust'a yine buradan teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir otomasyonla kendi VKN'mizle şirketimizin tüm araçlarına ulaşıp günlük olarak hangi araca hangi cezanın yazılmış olduğunu tespit edip ilgilisine bildirim yapılması anlamında bir geliştirme yaptırdık ve artık trafik cezalarını çok hızlı bir şekilde ödeyebiliyoruz, indirimlerden yararlanabiliyoruz ve hani cezada yememiş oluyoruz. Öyle de bir artımız olmuş oldu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Volkan Bey, biraz da DP World Yarımca tarafındaki RPA'ya taşınan süreçler konusunda detay alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Dediğim gibi bizim bayağıca, fazlaca sürecimiz vardı. Bu RPA'de çalışan. En basitliğiyle başlayayım, detaya girebileceğim. Diğerlerinde hani daha böyle iç ve karmaşık süreçler olduğu için kabaca üstünden geçeceğim. Örneğin finans süreçlerimizde biz robotu kullanıyoruz. Bizde kur güncellemesi Merkez Bankası'nın sitesinden yapılırdı. Her sabah işte bir personel gelir, ilgili sistemlerimizde kuru Merkez Bankası'nın sitesine bağlanır. Oradan alıp girişini yapar. Ondan sonra da işte içerideki işlemler o kur üstünden devam ederdi. Biz bunu en basit süreç olduğu için hatta ilk olarak biz bunu RPA'de devreye aldık. Ve demin bahsettiğim gibi daha önceki deneyimimde haftada 1-2 gün biz robotun peşinden koşar olduk. Yani en azından şöyle iyileştirmiş oluyorduk. Yani biz buna haftada 5 gün değil de haftada 3 gün giriyoruz ya da 2 gün giriyoruz diyerekten iyileştirmiş oluyorduk. Ama şu an için 5 aydır yüzüne baktığımız bir süreç değil, sadece işte Merkez Bankası'nın sitesindeki web sitesi güncellenirse belki o gün bir geliştirme gerektirecek bir süreç olarak arkada çalışmakta. Yine aynı şekilde fatura gönderim süreçlerimizde biz RPA'yı kullanıyoruz. Acentalarla olan bizim limanla çalışan acentalarla olan iletişimlerimizde düzenli olarak raporlar gönderiliyor. İşte bir geminin işi bittiği zaman olabilir. Farklı detayda raporlar olabilir. Ama bunları normal şartlar altında biz günde bir kez gönderebilirken her saat kontrol edip her saat gönderebilir hale geldik RPA kullanımıyla. Yine beni ilgilendiren biz yazılım health check, sağlık kontrollerinde biz RPA'yı kullanıyoruz. Üçüncü bir göz olarak RPA'yı kullanarak kendimize bir güvence sağlıyoruz. Müşterilere dokunan süreçlerimizde RPA kullanımımız var. Konteyner yaşam döngüsünde RPA'yı kullanıyoruz. Konteyner yaşam döngüsünü çok kabaca bahsedeyim. Konteynerin limandan çıkabilmesi için
ya da limana girebilmesi için gerekli kontrollerinin yapılması lazım. Hani bu nasıl olabilir? Devlet tarafında gümrük de olabilir, Ticaret Bakanlığı'nda olabilir, kaçakçılıkla olabilir ya da işte o konteynerin bir X-ray'e girmesi gerekiyordur vesaire kontroller vardır. Bu kontrollerin her birinin yapılması farklı sistemlerin veri sağlamasıyla gerçekleştirilir. Biz RPA'yı bu noktada işte farklı sistemlerle konuşan ortadaki bir robot gibi de kullanıyoruz. Bu sayede dediğim gibi normalde bunu bir personel gün içinde vakit ayırıp bir kere ya da hadi maksimum 2 kere yapabilirken biz robotla bunu her saat yapabilir olduk ve bu sayede müşterilerimizin konteynerlarını, müşterilerimizin bir an önce çekmek istedikleri konteynerları ticarete daha hızlı bir şekilde kazandırır olduk. Yine robotu kullandığımız diğer bir yer farklı sistemdeki giriş verileri kontrollerinde kullanıyoruz. Limancılıkta enteresan gelebilecek bir işlem var. Boş konteynerların kontrolüyle ilgili onu da kullanıyoruz. Bunu birazcık açayım burası. Çünkü bana hani ben de sektöre yeni girdiğim için değişik ve enteresan gelmişti. Konteyner istiflerini bilmiyorum görmüş müdür buradaki katılımcı arkadaşlar ancak üst üste konurlar. 5-6 konteyner yerine göre üst üste konur. Ancak rüzgarlı havalarda eğer bu konteynerler boşsa yapısından dolayı sağ ve solu da boşsa yani tek sıra halinde yüksek bir şekilde duruyorsa devrilme riski olur. Ve biz bunu hava durumlarını kontrol ederek daha ya yanlarını doldurmaya ya da daha kısaltmaya, istifi kısaltmaya çalışırız. Biz bu kontrolü işte beklenen hava durumuna göre yapardık. Şimdi artık bunu robot yapıyor. Robot bize raporluyor. Sahadaki bu şekilde baca diyorlar, baca diyoruz biz ona. Baca şeklinde kalmış, sağa solu boş, yüksek olan boş konteynerlarımız varsa bunun kontrolünü biz robota yaptırıyoruz. Robot bunu ne yapıyor? Bizim zaten liman olduğumuzdan ötürü içeride bir hava istasyonumuz var. Hava istasyonundan bilgileri alarak o zamanki hava durumuna göre böyle durumda olan istifleri bize raporluyor ve burada da aslında hem konteyner güvenliğini hem de can güvenliğini korumuş oluyor. Onun haricinde şu anda yeni üstünde çalışmaya başladığımız COVID'le beraber sizin başta girişte bahsettiğiniz gibi COVID'le beraber hayatımıza giren bir yapmaya çalıştığımız şu an proje aşamasında olan COVID'de dijital imza kontrol sürecimiz var. Kabaca bahsetmek gerekirse bizdeki süreçler bu şekilde. Dediğim gibi bize kazandırdıkları da günde bir kez yapılabilen işleri biz burada daha sık yaparak müşterilerimize daha hızlı hizmet etme şansı yaşadık. Yine dediğim gibi ileride dediğim bu sene planladığımız Robusta chatbot ve robotla entegrasyonu, arkadaki sistemlerimizle entegrasyonu sonrasında da daha hızlı yine müşterilerimize bu sefer müşteri hizmetlerinden de daha hızlı bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz Volkan Bey. Özellikle konteynerlerle ilgili anlattığınız süreç aslında RPA'nin nasıl farklı alanlarda kullanılabileceğine çok iyi bir örnek. Serkan Bey de az önce biz hangi süreçlerimizi RPA'ye taşıyamayız diye düşünüyoruz. Aslında birçok sürecimizi taşıyabileceğimizi biliyoruz demişti. Bu da yine aynı şekilde sizin bu örneğiniz bu söylemi destekliyor. Tekrar çok teşekkür ederim. Serkan Bey'e dönmek istiyorum. Serkan Bey peki sizin RPA'ye yeni başlayacak kurumlara, süreçlerini RPA'ye taşımayı hedefleyen kurumlara önerileriniz var mıdır? Kendilerine neler tavsiye edersiniz? Şimdi başında da belirttiğiniz gibi aslında rutin ve tekrarlayan işlerimizi tecrübe ve akıl kullanarak karar verme yeteneği gerektirmeyen süreçlerimizi biz robota yaptırmaya başladık ve faydalarını gördük.
süreçlerimizi biz iyileştirmeye de devam ediyoruz aslında burada. Bize faydası ne oldu? Çalışanlarımıza aslında en büyük faydası bu. Çalışanlarımızı daha katma değer sağlayan işlere odaklanmalarını sağladık. Tabii ki bunun yanında bize maddi anlamda da gerçekten büyük katkıları oldu. Yeni başlayacak kurumlara benim bir önerim şu olabilir, bir an önce başlasınlar. Çünkü hani gerçekten insan gücüne dayalı, tekrar eden ve çalışanın tüm vaktini alan işleri düşük maliyetlerde de aslında devreye alınan bir süreç olarak görüyorum ben bunu. Bir robota yaptırmak ve o çalışanı daha katma değer sağlayan işlerde odaklanmasını sağlamak hem maddi hem de süreç anlamında gerçekten faydaları olacağını düşünüyorum. Hem maliyet hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla söyleyeceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim aktardığınız değerli bilgiler için. Dilerseniz ek olarak söylemek istediğiniz bir şey yoksa soru cevap bölümüne geçelim. Gelen sorulardan bir tanesini aktarmak istiyorum. Demişler ki her iki firmada RPA süreçlerini nasıl seçiyor? Yani hangi süreçlerden başlamaya nasıl karar verdiniz? Mevcutta taşıdığınız süreçleri seçmeye nasıl karar verdiniz? Bizim açımızdan şöyle oldu aslında. Parasal konulara değinen süreçlerimizi biraz daha öncelikli olarak ele almak istedik. Tabii bu parasal karşılık sadece idari cezalardan veya şirketin cebinden çıkan parayla ilgili değil. Bir çalışanın aslında gerçekten gününün büyük bir kısmını alan, çok da katma değer sağlamayan bir iş de bizim için aslında bir maddi karşılığı olan bir süreç olarak değerlendirdik ve bu süreçlerimizi öncelikli olarak ele almak istedik. Bunun da faydasını görmüş olduk kendi açımızdan. Volkan Bey, siz de cevaplamak ister misiniz soruyu? Tabii ben de aynı şekilde aslında cevaplayacağım. Onun yanında bir de şeyi eklemek gerekir. Yazılımın doğası gereğiyle, doğasından ötürü entegrasyon noktaları daha karmaşık olabiliyor. Mesela biz de böyle noktalarda RPA'yı kullanmayı seçtiğimiz yerler de var. Onun haricinde hep bahsettiğimiz gibi insanların uzun zamanını alan ve robotikleşmiş yerlerde kullanmaya başladık. İlk başta öyle başladık ama sonrasında şöyle oldu ya, ben bunu yazılımla yapsam şu kadar sürede yaparım. Ya robot zaten bunu ekranlara girip farklı yerlerdeki ekranlara girip veri toplayarak yapabilecek. Hadi bunu yapsın dediğimiz her yerde kullanmaya başladık. Aslında yazılımın bir parçası haline getirdik biz RPA'yı. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi sorulara devam etmek istiyorum zamanımız da varken. Çeşitli RPA ürünleri var. Siz bir seçim süreci yürüttünüz mü? Sizce hangi kriterler ön plana çıktı ve çıkmalı? Securitas olarak biz aslında muadili yabancı RPA ürünlerini de test etme şansımız oldu. Bu esnada biz Robusta ile bazı demo çalışmaları yaptık. Bu demo çalışmalarında hem yazılım desteği anlamında hem süre anlamında, hız anlamında Robusta'nın oldukça avantajlı olduğunu gördük. Çünkü ben telefonu her açtığımda karşımda direkt developer'a da ulaşabileceğim gibi ilgili sorumlusuna, proje yöneticisine anında ulaşıp yaşadığımız herhangi bir sıkıntıyla ilgili geri dönüş alabilme şansımız oldu. Bu bizim açımızdan seçim anlamında etkileyen bir faktör oldu açıkçası. Volkan Bey, siz soruya yanıt vermek ister misiniz? Bana çok fazla diyecek bir şey bırakmadınız aslında. Yani aynı şekilde biz de hani Robusta'yla ilk önce robotlarımız, hani bizde zaten mevcutta bir RPA vardı. İlk önce bir yan yana çalıştırmayla başladık ve buraya geçerken de dediğim gibi baktık, çok hızlı bir şekilde geri dönüşler alabiliyoruz. Yanılmayacağız bu konuda. Hani en büyük avantajı yerli ürün olmasının karşımda daha hızlı sonuç verecek insanlar bulabilmek diye düşünmüştüm. Ki bu gerek süreçlerin geliştirilmesi tarafında olsun, gerek
problem yaşanan süreçlerde olsun, gerekse robottan yeni istenen bir konu hakkında olsun, yerli olmasını bu sebepten ben tercih ettim. Bu da benim kriterlerim arasında olan bir şeydi, seçim kriterlerim arasında olan bir şeydi. Diğer şeyler zaten 3 aşağı 5 yukarı tüm robotlarda aynı şekilde ilerliyor diye düşünüyorum. Tamam. Sorularımıza devam ediyorum. Bir süreci otomasyona geçirmek ortalama ne kadar sürüyor? Sizin süreç, yani süreçlere göre değişiklik gösterebilir ama sizin süreçlerinizde nasıl oldu? Bir örnek vermem gerekirse, tam da dediğiniz gibi yani sürecin karmaşıklığına da bağlı olarak bu süre değişebiliyor. Ama bir örnek üzerinden ilerleyelim. Biz trafik cezalarını, şirketimize ait tüm trafik cezalarının emniyetin sitesinden okunması ve bizim ilgili sorumluluğumuza bunun mail olarak gitmesi. Bizim işimizin %90'ını çözdü burası. Biz bu süreci halen geliştiriyoruz ve bazı onay mekanizmaları da var. Onları da ekleyeceğiz zamanla. Ama buraya kadar olan kısmı %90'ını çözdü bizim işimizin ve bu 2 gün falan aldı. 2 günde biz bu süreci uçtan uca çıkardık ve kullanabilir hale geldik aslında. Volkan Bey, siz aslında sunumunuz esnasında süreçlerinizi 20 gün gibi bir sürede Robusta'ya taşıdığınızdan bahsetmiştiniz. Robusta ekibiyle birlikte ama kaç süreciniz var? Belki bundan biraz detaylıca bahsedebilirsiniz. Taşıdığımız zaman bizim 30'a yakın sürecimiz vardı, öyle diyeyim. 30'a yakın süreci yani hali hazırda tasarlanmış ve farklı bir RPA ile çözüm bulduğumuz süreci Robusta'ya çevrilmesi, öyle diyeyim, Robusta'nın RPA'ine çevrilmesi 20 gün kadar kısa sürdü. Peki. Yine bu aslına bakarsanız her iki müşteriniz de adreslenerek sorulmuş bir soru. Kurumlarınızda RPA'nin ne kadar yaygınlaşacağını öngörüyorsunuz? Bundan sonra hangi süreçlerinizi geçirmeyi hedefliyorsunuz gibi bir sorumuz da var. Şimdi tabii tüm süreçlerimizi geçirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü bu mantıklı değil. Yani RPA'in mantığını anlamak gerekiyor. Sürekli tekrarlayan ve hani kişilerin karar vermesini gerektirmeyen, yani birisi oturup bir mantık yürüterek bir karar vermesi gerekmiyorsa o süreçle ilgili bu süreci robota yaptırmak çok mantıklı. Bunun dışında biz süreçlerimizi inceliyoruz ve tespit edebildiğimiz bu kriterlere uygun süreçlerimizi mutlaka robota geçireceğiz. Çünkü hiç kimsenin biz sunumun başında Volkan Bey biraz angarya işi gibi tabir etti. Bu işlerle uğraşmasını istemiyoruz. Onları daha katma değerli işlerde değerlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu süreçlerimizi incelemeye devam ediyoruz ve bulabildiğimiz tüm süreçlerimizi geçireceğiz aslında robota. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Öte taraftan ek olarak belki şunu söyleyebilirim. Biz yani demin konuşmamda da bahsettiğim gibi hangi süreçleri robota geçirebiliriz değil, hangilerini geçiremeyiz acaba diye düşündüğümüzde şeyi bulduk. Hani yorum gerektiren süreçleri evet bir yere kadar geçirebiliyoruz. Ancak diğer süreçlerimizin kullanabildiğimiz her yerde daha yazılımdan daha hızlı çözüm alabildiğimiz için robota geçirmeyi öngörüyoruz. Artı bir de güvenlik sebebiyle bazı konularda da güvenlik sebebiyle robotun kullanılması insandan daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Hani demin bahsettiğim bu Covid dolayısıyla çıkan dijital imza kontrol sürecinde bir çalışana verilecek bir inisiyatiften ziyade robota verilmesinin insan hatasını azaltacağını düşünüyorum. Yani çünkü insan gözüdür, bir dijital sertifikayı kontrol ederken kaçırabilir, yanılabilir. Ama robot burada kesin kurallarla çalışacağı için yanılmayacak. O tip kullanımlarımızda güvenlik sebebiyle bazı işlerinde robota devredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, aslına bakarsanız sıkça merak edilen bir soru da geldi.
RP'ye geçiş sürecine çalışanlarınızı nasıl dahil ediyorsunuz? Herhangi bir şekilde işsiz mi kalacağız kaygısı yaşamadan bu süreci nasıl yönettiniz? Sorumu duyabildiniz mi? Şöyle, evet evet. Şimdi çalışanların işsiz kalma kaygısı bu süreçte olabiliyor. Gerçekten hani bu güzelce anlatılması gereken bir konu. Fakat mevcutta sürekli düzenli olarak o işi yapan çalışanlar, sesim geliyor mu bu arada? Tabii duyuyoruz. Geliyor, evet. Duyuyorum. O işi düzenli olarak yapan çalışanlarda dediğiniz gibi işini kaybetme korkusu olabilir. Fakat hani onların aslında daha katma değer sağlayabilecekleri, kendilerini daha da iyi geliştirebilecekleri, o konuyla ilgili, o alanla ilgili kendilerini geliştirebilecekleri bir işi yapıyor olmaları aslında o çalışanların e, daha mutlu olmalarını sağladığını da biz gözlemledik kendi açımızdan. Kesinlikle ben de bu noktada katılıyorum size. Aynı şekilde bizde de hani bahsettiğim süreçler hakikaten zaman alıp çalışanın hali hazırda kendini göstermesini, kendini farklı şirkete ve müşterilerimize daha faydalı olabilecek işlerde göstermesini etkileyen süreçlerdi. Çünkü bir katma değeri yok. Yani normal robotlaşmış yaptıkları insanların süreçlerden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla e, o kadar çok yani hakikaten şimdi bir vasıfsız bir çalışana bunu yaptırıyor olsanız dediğiniz korkuyu yaşayabilir. Ama şimdi vasıflı çalışanlara değersiz işleri yaptırmak aslında en büyük sorun. Bunu biz çözüm olarak sunduğumuzda tüm çalışanlarımız zaten kendileri kabullenerek geldiler. Hatta biz şirkette bizim yazılım IT bölümü haricinde olan çalışanlarımıza da RPA'de bir süreç nasıl tasarlanır, nasıl e, devreye alınır eğitimlerini aldırdık ki onlar işin içinde olanlar olarak bu tip süreçleri tespit ederlerse kendileri de işlerini robotlaştırabilsin, RPA'ya aktarabilsin diye. Ve olumlu geri dönüşler aldık hep burada. Tam da böyle bir soru geldi aslında bakarsanız. RPA kullanmak ve süreç tasarlamak nasıl bir uzmanlık gerektiriyor? Ekibinizde böyle uzmanlar bulunduruyor musunuz? Şeklinde bir sorumuz var. Evet, bizim ekibimizde biz bulundurmuyoruz açıkçası. Securitas olarak biz yazılımlarımızı dış tedarikçilerden sağlama yoluna gidiyoruz. Bu anlamda zaten oldukça hızlı cevap alabildiğimiz için Robusta tarafından kendi içerimizde tasarlama ihtiyacı da duymadık. Fakat bu ekranların ne kadar kolay tasarlanabilir olduğunu da görmüş olduk aslında. Eğer bir gün biz bu süreçlerimizi kendimiz tasarlamak istersek bunu da yapabilecek kabiliyetteyiz. Peki. Aslına bakarsanız 3-4 dakikamız kaldı gibi görünüyor. Bir iki soru daha isterseniz yönlendireyim size. RPA dünyasına yeni adım atacağız. Nereden başlayalım diye bir soru gelmiş. Ben bu soruyu aslında şirketler için aslında var olmalarının nedeni para kazanmak genelde olduğundan dolayı daha çok maddi konulara değinen ve süreçlerini otomatikleştirdiklerinde şirketlerine katma değer sağlayabilecekleri, maddi olarak katma değer sağlayabilecekleri bir alan varsa oradan başlamalarını ben öneririm. Evet, ben de aynı öneriye çalışanlarını da aynı şekilde işte değerlendirmek de bunun içine girer aslında. Yani demin bahsettiğim gibi. Evet, kesinlikle. Değerli çalışanlarını yani değersiz işlerde kullandığınızı düşündüğünüz süreçler varsa o süreçlerde başlayabilirsiniz. Peki, süremiz de dolmak üzere. Birkaç sorumuz daha var. İsterseniz şunları hemen yukarı doğru alıyorum. Evet. Robotlarınızın ve süreçlerinizin performansını takip ettiğiniz bir ekran var mı? Bunu nasıl monitör ediyorsunuz?
Şimdi bizim açımızdan bir robot bir süreci tamamlayamadığında veya bir hata aldığında anında bize bildirimler geliyor. Performans açısından bir sıkıntı yaşamadık biz bugüne kadar. Hani bir işin ne kadar sürede yapılabileceği aslında belli. Fakat o iş dış kaynaklı nedenlerden olabilir veya kendi sunucumuz kaynaklı da olabilir. Herhangi bir nedenle tamamlanamadığında biz anlık bildirimlerle o işin çözülmesini sağlıyoruz. Doğrudur. Bizde de aynı şekilde anlık bildirimler var. Anlık bildirimlerden ziyade biz RPA işlerini merkeze dokunan uygularımızda, yani core işlerimize dokunan uygulamalarımıza kullandığımız için zaten hani monitoring tool'lardan önce, yani alertlerden önce kullanıcıdan tepki alıyoruz. Yani şurada bir şey çalışmamış, hemen müdahale edin diye. Ama dediğim gibi, hani birkaç kere de söylemişimdir, Robusta'ya geçtiğimizden beri böyle bir problem yaşamadık. Öte taraftan zaten RPA dünyasına girdikten sonra gördüğüm, her halükarda performansı normal bir insanın yapacağı hızdan daha hızlı bir şekilde tepki veriyor RPA'ler. Dolayısıyla orada onu bir ölçümleme ihtiyacı çok fazla duymadık. Düzenli olarak ölçümleme ihtiyacı duymadık. İlla ki süreçleri devreye alırken bunu yapmış oluyoruz. Ancak sonrasında düzenli olarak ölçümlediğimiz bir şey yok bizim. Peki, çok teşekkür ederim. Öncelikle katıldığınız için, kıymetli görüşlerinizi, deneyimlerinizi katılımcılarımızla paylaştığınız için. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla oldukça keyifli bir webinar olduğunu iletiyor katılımcılarımız. Çok sağ olun. Sizin emeğiniz çok büyük bunda. Katılımcılarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Robusta ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa info adresimizden info@robusta.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Şu anda birçok soru var. Yanıtlayamadığımız sorular da olmuş olabilir. Bunlara da mutlaka sizlere bizimle paylaştığınız e-mail adresleri üzerinden dönüş yapacağız. Serkan Bey, Volkan Bey, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın.